grootste staat op zijn kop, Europa doet de luiken dicht. En daartussen ligt een land dat naar beide kanten kijkt. Een land waarvan we alles denken te weten, maar dat razendsnel verandert. Sneeuw had bij K altijd een gevoel van zuiverheid teweeggebracht. Dat het vuil, de modder en de duisternis van de stad toedekte en deed vergeten. Maar de eerste dag dat hij in Kars doorbracht, verloor hij dit gevoel van onschuld ten aanzien van sneeuw. Sneeuw was hier iets afmattends, afstotends, ontmoedigends. Het was niet de armoede of de wanhoop die hem zo aangreep, maar een vreemd en hevig gevoel van eenzaamheid dat hij later overal in de stad nog zou tegenkomen. Kars is de stad waar de Nobelprijswinnende Turkse auteur Orhan Pamuk zijn boek Kar schreef. Dat betekent sneeuw in het Turks. Volgens mij zijn meest politieke en volgens mij ook zijn beste boek. En dat gaat over een beroemde journalist, K geheten, die vanuit Istanbul naar Kars reist. De meest oostelijke stad van Turkije. De stad die het verst van Europa vandaan ligt. Dan wordt hij hier in Kars ingesneeuwd. Hij raakt afgesloten van de buitenwereld. Met dat verhaal wil hij eigenlijk ons binnenleiden in de geheime, onbespreekbare wereld van Turkije. Dat gaat natuurlijk over de Armeniërs die hier in 1915 massaal werden verdreven, maar waar je het eigenlijk niet meer over mag hebben. Bu hep yalan, yalan. Yalan. Yanlış, yalan, evet. Ha? Evet, hepsi yanlış. Neden? Neden? İstemiyor. Yazdığı işlerin evet istemiyorum. Evet. Hepsi yaptığı yazılan, hepsi yalan ve yanlış. Aha. Maar neden? Neden kötü? Ha onu da yazsın, onu da yazsın. İkisini de yazsın. Evet. Ama bu tek taraflı yazmış. Ben okudum bu kitabı. Ama siz Orhan Pamuk nefret ediyor. Evet. Diziden konuştuğundan hiçbirini yazmamış. Kendine uydurmuş yazmış. Yalan, yalan. Orhan Pamuk yalan. Ya Orhan Pamuk yalan. Yalan konuşuyor, evet. Burada o kadar insan Ermenice kesilmiş. Kesilmiş, ölmüş. Ermeniler kesmiş Türkleri. Aha. Roman yazmaya geldim demedi. Niye demedi? Çünkü biliyordu yazacaklarını. Kötü yazmayacaklarını biliyordu. Ama Orhan Pamuk Türk. Yanlışı yazdı, yanlış. Yabancı yok. Biz Türk de kabul etmiyoruz. Onu Türk de kabul etmiyor. Türk değil o, Rum asıllı, Rum. Türk de kabul ediyor. Türk değil o. Öyle mi? Evet, Türk değil. Türk değil. Türk değil. Yok ona da Orhan Pamuk'a da dedi ki Karslılar seni kabul etmiyorlar. Türkler Türk kabul değil, etmiyor. o Rum. Memnun oldun. He? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. He. Tamam. Orhan Pamuk de ki Orhan Pamuk da orada reklamda söyle de ki Birlik Gazinosu'na gittin mi? 2 defa. Orada sana demli söylediler mi? Söylediler. Yarın çay iç. Çay söyle, çay için. Çay için. Tamam, çay için. Gelin. Tamam. Seni anladım, sen dinle. Şimdi bu kaça kaçtık diyorlar o zaman İstiklal Harbi'nde. İşte o Ermeni-Türk Savaşı. O savaşta değil aslında da Bolşevik isyanlarında Ruslar buradan çekiyor. Bak bunun babası daha iyi, Evet. canlı görmüştür. Bak bunun babası bu. 1878'de Osmanlı-Rus Savaşı'nda Ruslar işgal ediyor burayı. Ve Ruslarla 40 sene bu Rus işgaletinde kalmış bura. Ve çok da idare etmişler Ruslarla. Ama Bolşevik isyanları çıktıktan sonra Ruslar burayı Ermenilere terk ediyor. Onlar başlıyorlar burada işte hadise yapmaya, dövüşmeye. Hatta Ruslar da bizimkilerini kolluyor. Ha burada yakın bir köy. Oradan kurtulan kadın bana anlattı. Kurtulan kadın. Diyor bizi Ermeniler büyük bir ahıra doldurdular. Bunu da anlattık ya ona. Doldurdular diyor, kadınları bütün ahıra doldurdular diyor, buradan ateşi verdiler. Diyor o güzelleri seçiyorlardı, götürüyorlardı, bağırıyor. Sen nasıl kurtuldun dedim, Zero hala, kadının adı Zero, Aynalı. Sen nasıl kurtuldun dedi ki ben küçüktüm. Kadınları ki böyle çekiyorlar falan, aradan kaçtı diye. Ama burada Ama o yaşıyor. 1500, Hepsi 2000'lerde. Türkiye hakkında. Ama diyor ki 1500-2000 Ermeni öldürülmüş. Sarayda
hala hazırda sarayın duvarlarında, harebe olan sarayın duvarlarında daha benim dedemin yanmış yağının izleri var. Onu niye yazmıyor? Orhan Pamuk yazar. Orhan Pamuk iyi yazar. Orhan Pamuk neyin iyisi? Ermenilerin davulunu çaldığının iyisi. Orhan Pamuk neyin iyisi? Amerika'nın davulunu çaldığının iyisi. Orhan Pamuk neyin iyisi? Bizleri küçülttüğünün iyisi. Biz Türk milletiyiz. Küçülmeyiz. Bizde bu asil kan olduktan sonra 1000 Orhan Pamuk gelsin. 100.000 Ermeni Mıgırdı Selefyanı gelsin. Yine bizi bozamaz. Bize bu lekeyi süremez. Biz katliam yapmamışız. Katliama uğramışız. Orhan Pamuk'a öyle selam söyleyin. Nefretlerimizi bildirin. Bu kadar. Ik begrijp die woede van de mannen in het theehuis wel. Dan heb je weer zo'n westerse journalist die alleen maar wil praten over wat de Armeniërs hier is aangedaan in 1915. Terwijl in de Eerste Wereldoorlog natuurlijk ook talloze Turken werden vermoord. Kars lag aan de frontlinie van die oorlog. En het enige wat ik hier met eigen ogen kan zien, is dat de Armeniërs die ooit in deze grensstad woonden, weg zijn. Hij is wel groot, hè? 30 meter hoog. En als je er zo dichtbij staat, zie je ook dat hij nog niet af is. Het ijzer van het gewapend beton steekt er nog gewoon uit. Het staat er nu al 4 jaar. En 4 jaar lang wordt er over gesproken en geruzied over dit standbeeld. En nu vindt premier Erdogan dat het weg moet. Hij heeft gezegd, het is maar een gedrocht. Het is een lelijk beeld. Kars heeft er niks aan. Het moet verdwijnen. Merhaba. İyi misin? Teşekkürler. Bu eseri görmeye geldik. Daha bitmemiş ki hiçbir şeysi yok. Bitmemiş hali bile çok etkileyici. İstanbul'dan. İstanbul'dan. Evet. Ya. Uzak, çok uzak. Siz neredensiniz? Hollandalı. Ya siz Hollandalı. yani. Willkommen. Ama olmuyor ya, yazık ya. Siz- böyle bir şey. Siz yapıyorsunuz bir Siz heykel hakkında Evet. ne düşünürsünüz? Nasıl oluyor? Çok güzel. Güzel. Gayet Mükemmel. Bunun giydirmesi yapılacaktı. Daha Şu bitmedi ha. el takılacaktı, şu el takılacaktı. Bakın oraya. El takılacak. daha. Şimdi bunun önüne 35 metre bir gözyaşı olacak. Göz Evet, olacak. evet. O gözden su akacak. Ermenistan'daki soykırım anıtında ateş var ya, o ateşe karşı biz suyu getiriyoruz. Biz barıştan yana olduğumuzun mesajını veriyoruz. O ateş düşmanlığı körüklüyor, biz barışı savunuyoruz. Evet. Bütün dünyaya barış mesajı veriyoruz. Ve aşağıdan bir teleferik gelecekti. Buradan da kaleye Ya. bir teleferik gelecekti. Bütün dünyaya insanlık mesajı verelim dedik. Bir de Türkiye'nin sembolü olsun dedik bu. Biliyorsunuz Brezilya'da Rio'daki İsa heykeli, işte Paris'te Eyfel Kulesi, yine Amerika'daki özgürlük anıtı gibi bu da Türkiye'nin sembolü olsun dedik. Bizce barışı ve dostluğu temsil ediyor. Bu çok güzel bir eser. Dünyaya barış mesajı veriyoruz. Barış Ermenistan'da? Herkese. bütün Olabilir. dünya. İnsanlık. Bütün dünya. Bütün. Bir Ermenistan'da elmanın, bak dünya. bir elmanın yarısı. Evet. Bu bir yarısı, bu bir ya. Hiçbir fark yok. Bütün Bu insanlar. Ermeniler Olabilir, Ermeni Kavga etme olabilir. dönemi bitti, artık barış Hollanda zamanı. olabilir. Barış olur. Herkes olabilir. seviyor musunuz? Çok. Çok. Evet. Güzel mi? Güzel. Ama başbakan seviyor. Onun Politika. Dus als je goed naar de oud-burgemeester luistert die dit standbeeld hier heeft neer laten zetten, dan is dit een symbool van vriendschap. Vriendschap tussen de Armenen en de Turken, vriendschap en vrede in de hele wereld. Maar voor de Armeniërs aan de andere kant van de grens kan er eigenlijk pas sprake zijn van vriendschap op het moment dat je hun leed erkent. Dat je erkent wat er in dit gebied gebeurd is in 1915. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Kardan adam. Bak. Ucube seviyor musunuz? Seviyoruz. Evet. Yok. Neden?
Kars'ı tanıttı en azından. İnsanlık sembolü diyor ama ne için? Önce kendileri koysun bir sembol ne olduğunu biz de bilelim. Ermenistan, Türkiye, Biz arkadaşlar Ermenistan'dan gibi. her zaman Ermenistan'la arkadaşız, dostuz. Öyle mi? Tabii. Ermeniler Ermenistan'dan gidiyor. Geliyor, devamlı geliyor. Görüyoruz biz mesela biz burada. Bir sorun yok. Yani bir Karslı olarak da onlara kimse sorun göstermiyor. Devamlı sıcakkanlılık. Yani en azından bir hoşgörü var, bir şey var. Bu kardan adam ne zaman gidiyor mu? Biraz sonra devrilecek bu taraf. Öyle mi? Şimdi güneş Gerek vurdu mu? eker gibi. Eker gibi. Ha? Yan vurup döküleceğim. Gitti. Evet. Ben çünkü biliyorum seni tarzı sana çağır ettim. Tamam. O da sen gelmedin. Tamam ablacığım kolay gelsin. Sağ ol Yeşimciğim. Çok güzel şapka var. Evet şapka çok güzel. Ruslardan. Ruslardan. Moskova'da çok var bunlar. Ben de çok seviyorum, kullanıyorum. Sıcak. Kışın çok sıcak. Sıcak tutuyor. Çok güzel. Ve siz Kars'tan mı? Yok ben Ermenistan'dan geliyorum. Ermenistan. Ermenistan. Armenya. Armenia'dan. Armenya, Ermenistan. Öyle mi? Ben oradan geliyorum. Burada satış yapıyoruz. Satış. Aha. Satış yapıyoruz. Bu eşyalar getiriyoruz. Nasıl gidiyorsunuz? Gürcistan sınır. Gruzya. Neden? Gürcistan. Neden? Neden? Şimdi bak Türkiye sınır, Gürcistan sınır, sonra Ermenistan sınır. Sonra Ermenistan. Ermeni sınırı Türkiye kapattı. kapalı. Bu taraftan gidiyorum, Gürcistan'dan gidiyorum. Çünkü gideceğim Gürcistan'dan da Ermenistan. Direkt hemen Türkiye, Ermenistan yok. Türkiye sınır, gümrük. Gürcistan, sonra Ermenistan. Çok uzak. Uzak ama ne yapalım böyle. Meer dan 1,5 jaar geleden moest ik als correspondent verslag doen van wat iedereen toen noemde een historisch akkoord tussen Turkije en Armenië. Beide landen spraken toen af om de grens weer te gaan openen en om gezamenlijk naar de geschiedenis te gaan kijken. En eindelijk dus overeen te komen wat er precies is gebeurd toen in 1915. Alles zou goed komen. De parlementen in Armenië en Turkije hoefden alleen nog maar dat akkoord te tekenen. En sindsdien nooit meer wat van gehoord. Dan kom je midden in het besneeuwde Kars een standbeeld tegen van de president van Azerbeidzjan, meneer Aliyev. Hij is de werkelijke reden waarom de grens tussen Armenië en Turkije potdicht zit. En om dat te kunnen begrijpen hebben we deze mooie Büyük-atlas gekocht, de grote atlas. Met daarin natuurlijk een kaart van Turkije en daarop ook zijn land, Azerbeidzjan. Een land waar, net als in Turkije, ook Turks spreken. En daartussen ingeklemd het kleine, geïsoleerde, christelijke Armenië. Dus toen begin jaren 90 Azerbeidzjan en Armenië in een bloedige oorlog verwikkeld raakten, gooide Turkije uit sympathie voor zijn Turks sprekende broeders in Azerbeidzjan de grens dicht. En zo is het vandaag de dag nog steeds. En toen Turkije en Armenië de afgelopen 2 jaar voorzichtig gingen spreken over het mogelijk openen van deze grens, kwam er natuurlijk onmiddellijk ronkende signalen uit Azerbeidzjan en riep Aliyev: denk erom, Turkije, als je dat doet, dan krijg je van ons geen goedkoop gas meer. Dan draaien we de kraan dicht. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun, teşekkürler, hoş geldiniz. Tıraş olmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür. Haber? Ne haber var burada? Ucube, başka bir haber yok. Ucubeler. Başka şeyler yapılsın, başka sorunlar konuşulsun. Haksız mıyım?
Ne problemi var burada? Burada yol problemi var. Su problemi var. İşsizlik çok. İş yok. İş yok. Herkes kahve köşesinde. İş yok. Neden? Sınır. Pardon? Sınırlı olduğu için buraya fazla yatırım yapma. Turizm istiyoruz, yatırım istiyoruz. Memleketimiz bayağı geri kaldı. Yani eski Kars'ı özlemini duyuyoruz. Yani geçmişteki Kars'ın özlemini duyuyoruz. Gelişeceğimizde. Eski Kars nasıldı? Balesiyle, tiyatrosuyla, halkın kendisinin, kültürel faaliyetleriyle, onun haricinde ne bileyim yani o tarihteki Kars'taki giyim, kuşam, her şeyiyle. Yani Kars ayrı bir şehirdi. Ankara unuttu tabii Kars'ı. Herkes farklı tıraş oluyor. Herkes farklı. Yani herkes kendi seçtiği, tuttuğu partiye göre, görüşüne göre, ona göre bıyıklar bırakıyorlar. Öyle mi? Bu hem pala bıyık diyorlar, hem de demokrat bıyığı, solcu. Demokrat ne? Demokrat, solcu. Sol görüşlü. O bıyıklardan aşağıları ülkücüler falan. Kısalar Refah, AK Parti. İslamcıların bıyığı kısa olur, ağızları açık olur. Dindar. Dindarlar. Evet. Başbakan gibi. Başbakan gibi. Ve siz? Ben Ne var? normal yani ben kendi halimde. Normal. Ben kendi halimde. Solcu bence. Gibi. Evet. Doğru. Şimdi tatlı gül. Bağırma zamanı geldi. Yusuf. Çok teşekkürler efendim. Hiç keyfi bir teşekkür olmadı. Ama siz... İşte sana MHP bıyığı. Pardon? MHP bıyığı gidiyor. Bak. Dikler tam burada. Aşağı doğru. Sen ne güzel bülbül gibi Türkçe konuşuyorsun. Merhaba. Evde? Tamam. Çok teşekkürler. Buyurun. Hoş bulduk. Tamam. Ayakkabı. Ha gel. Evde? Yok gel. Ama çok piş. Yok. Böyle. Bizim mutfak aynı. Türkiye, Ermenistan mutfak aynı. Öyle mi? Evet. Benziyor mu? Benziyor, çok benziyor. Yardım istiyor musunuz? Yok. Yok, bir şey yok. Böyle. Ermeni haber? Pardon. Ermenistan haberleri. Bak, oku benim pasaportu. Bak biz geldik ne zaman? Bak burada. Ne zaman girdik? 26 Ocak. Evet. Şimdi biz 24 çıkman gerekiyor. Eskiden çok Ermeniler Kars'ta var. Nenes burada Akyaka var. Yaşamışlar sonra Gümrük'e gitmişler. Ermenistan gitti. Gümrük'e gittiler. Ama evet. neden orada gitti? O zaman böyle bir savaş varmış ben bilmiyorum o kadar deme. O zaman işte gitmişler yani. Zamanı yaşamışlar. Sonradan işte biz bilmiyoruz o kadar. Gittiler yani. Oradan buraya gelmişler, buradan oraya gittiler öyle. O zaman ne oldu? Bilmiyoruz. Biz onun ne aramışım ne sormuşum bilmiyoruz. Böyle işte. Anladım ama neden hassas mı? Bram. Zor mu? Bu konu zor mu?
Biz bilmiyoruz canım. Bram canım. Gerçekten bak biz bu kadar zaman buradayız. Ne bu konuyu biz... Sonra biliyorsun nasıl? Biz çok böyle küçük adam. Onlar biz konuşamayız. Çünkü anlamıyorum. Ben ne konuşayım? Ben anlıyorum ki bunun alıyorum bu fiyat o fiyat satıyorum. Ama o konu ben ne bilirim ne de konuşarım. Çünkü o bizi ilgilenmiyor. Anladın Bram? O bizi ilgilenmiyor. Ama bu çok özel Güzel sizin şarap. için. Şaraplar güzel. Biz içmiyoruz o kadar. Biz şey yapmıyoruz. Ve Türkler, Ama şarap güzel. Bizim şaraplar güzel olur. ve Türkler içiyor mu? Bilmiyoruz. Biz hiç kimse bizim eve ne geliyor ne içiyor. Hiç öyle bir şey yok yani. Şerefe. Şerefe. Bizim Türkiye, bizim, Ermenistan'la. Evet. Tamam. Bizim dostluğa. We reizen naar de gesloten grens tussen Turkije en Armenië. Ik probeer me voor te stellen hoe hier in 1915 duizenden over die stenen zijn geklauterd. Haastig. De christelijke Armeniërs naar het oosten, de moslims naar het westen. Een grens met een heel verhaal. Een grens die ontzag inboezemt. Daar aan de andere kant begint een heel andere wereld. Dit is de grens. Daar Armenië, de christenen en hier de Turken. En dit riviertje is alles wat ze scheidt. En in de zomer wordt het hier nog veel smaller. Zo smal dat je hinkstapsprong naar de andere kant zou kunnen. Maar dat mag niet. Er staat zelfs een boete op contact tussen de twee dorpen hier. En de soldaten aan beide kanten van deze grensrivier die letten erop dat het niet gebeurt. Voilà. Gitti. Hayırlı olsun. Teşekkür. Yardım istiyor musunuz? Yok sağ ol yok. Sizce Ermeniler nasıl? Ya göründüğü kadarıyla bizim bir zararları yok yani. Onlar suyun o tarafında, biz bu tarafında. Yani bize ne bizim onlara bir zararımız var ne de onların bize bir zararı var. İki iyi komşu gibi geçiniyoruz yani. Başka da bir şey yok. Bazen konuşuyor Armeniler ile. onlar genelde suyun kenarına gelmezler. O bana bir şey yapmıyor ki benden korksun. Korkulacak bir durum yok yani. Piknik amacıyla geliyorlar. Kafkasya'da yaşayan milletler birbirinden etkilenmişler yani. Şöyle, ben gözümü yumduğum zaman onların müziğini dinlediğim zaman sadece yani Kafkas müziğini dinliyorum. Öyle geliyor bana. Sadece işte söyledikleri zaman Ermenice söylüyorlar. Yani dile döndüğü zaman Ermenice, müzik ritim olarak aynı Kafkas müziği ta kendisi yani. Türk müziği, evet. 200 metre ileride evleri, köyleri var. Hani insan illaki merak ediyor ya onların yaşantısı nasıl, onları görmek istiyor. Ya biz yani ne zamana kadar bu Çin düşmanlık ne zamana kadar? Ben de isterim buradan bir kapı açılsın, ben de gidip gezmek isterim. Dünya globalleşiyor. Avrupa tüm sınırları kaldırdı sonuna kadar. Biz daha halen burada tutturmuşuz. Yok efendim katliam yapıldı, yok şu yapıldı, yok bu yapıldı. Aslında hani bu soykırımı bunlar da istemiyor. Hani bunların lobileri var. İngiltere, Fransa, bu ülkelerde lobileri var. Hani burada yaşayan Ermenileri bunlar bırakmıyor yani. İlla ki zorluyor bunları. Yani bunların kendileri de istemiyor. Bunlar zaten zavallı olmuşlar.
aç perişan, para yok. İnsanız ya. Hani hayvanlar bile artık günümüzde dost, kedi, köpek beraber yaşıyor ya. Hani biz insan olarak niye beraber yaşamayalım ya? Dedelerimiz söyler. Ermenilerin kadınları genelde çok güzel olur yani. Çok güzel olur. Ama belli bir yaştan sonra çekiciliğini kaybeder yani. Er zijn heel wat oorlogen uitgevochten om het oosten van Turkije. Een ratje toe van volkeren is hier overheen gegaan. Pas nu ik door dit grensgebied reis, besef ik waar al die oorlogen om gevoerd zijn. Om dit lege land, met hier en daar een dorp, een stipje in de sneeuw. Zo is het oosten van Turkije. Een uitgestorven slagveld. Dit land was een buffer tussen twee instortende wereldrijken. Het Russische en het Ottomaanse Rijk. Toen kwam 1915. En brak de dag aan dat de christelijke Armeniërs door de machthebbers in Istanbul ineens beschouwd werden als een vijfde kolonne. Een paard van Troje. Dat moest verdwijnen. O değil. Şimdi diyor, o şimdi biliyor diye. Bu ne? Bunlar da mezardı, üzerindeki şu taşlarda tarih vardı. Yani o tarihleri size gösterme. He? Ja, 1915. Ja, hier kun je het lezen. Buradan gidişi Ermeniler harp yaptı. Buradan gidince bu adam ölmüş. Yani bu şimdi Ermenidir. Benim mesela çok yakınım. Onlar yakın. Ermeniler. Ermeniler Çok yakın. Bana yakın, evet. Bana çok yakın ırk vardır orada. Bunları ben yabancı görmüyorum. Tarihini biliyorum mesela. Benim mesela ninem Ermeni. Burada soramazlar benden. Hepsinden kapatay geziyor. 70 yaşındayım. Hiç kimse bir şey demez. Ama sizin annem Ermenili. Ermenili. Nene. Öyle mi? Babamın annesi. Öyle mi? Öyle, evet. Ne oldu? Ninem burada kaldı. Ben gördüm ninemi. Kardeşleri çekti çıktı gitti. Nenem kaldı burada. Dedem Müslüman, nenem Ermeni. Değiştirdi. Evet, Dede değiştirdi. Evet, Müslüman evet. oldu. Evet. Tabii nenemizi de seviyoruz. Biz sevmez olmaz. Öyle mi? Tabii. Nou we naar het zuidoosten van Turkije rijden we ook het Koerdisch gebied binnen. Nou, de Koerden is bekend dat die in 1915 eigenlijk de beulen zijn geweest, de uitvoerders van de massaslachting. Maar ik ben benieuwd hoe zij nou omgaan met die onbespreekbare geschiedenis. Omdat zij zelf in de afgelopen 20, 30 jaar ook veel geleden hebben. En hun geschiedenis ook onbespreekbaar is. Hier in de stad Van woonden Koerden en Armeniërs tot 1915 eeuwenlang zij aan zij. Armeniërs trouwden met Koerden, bekeerden tot de islam.
En dat in veel Koerdische families Armeens bloed stroomt, moest jarenlang verzwegen worden. Maar nu vinden er steeds meer de moed om toch over dat verleden te praten. Komşular biliyorlar siz Ermeniyle kan var. Hepsi bilmiyorlar. Bizim köyde yani bizim köyde oturan köylüler hepsi biliyorlar. Yani dışarıdaki insanlar çok fazla şey değil. Ama biz artık söylüyoruz. Bize soran söylüyoruz. Yani bizim böyle bir Ermeni kanımız var. Evet. Onlar biliyorlar. Biliyorlar ha. Siz Kürt mü? Kürt. Tam hakiki Kürt. Herkes burada Kürt mü? Burada herkes yani %99 Sizin anne? ve karışık Ermeni Kürt. Nenesi Ermeni. Öyle mi? Nenesi. Siz büyük ölçüler gibi. Kimin? Büyük. He. Sizin He. Ya bizim Kürtlerin çok iyi. Genellikle böyledir. Bıyıkları geniş, Kürtlerin asli Kürtleriz. Kemikleri uzun. Bu Kürt asli Kürt demektir. Yani binlerce yer Kürtler, Ermeniler yani binlerce yer beraber yaşamışlar. Arasında hiçbir şey çok çıkmamış. O tarihte burada Türkçe yoktu. Kürtçe, Ermenice. Hem Ermeniler Kürtçe biliyordu, hem Kürtler Ermenice biliyordu. Çünkü bunların köyleri yapışıktı, arazileri, tarlaları, gidiş gelişleri. Buna çok iyi bir komşu bağları vardı. Yani birbirine çok seviyorlardı. Yani arasında hiçbir şey yoktu. Ta 1910'a kadar. Aha, anlat. Birbirini savaştılar. Savaştı. Bu Hamidiye Alayı, Ankara'daki Osmanlı Hamidiye Alayı Kürtleri ayağa kalktı. Dedi ki siz Ermenileri buradan çıkarın. Ben hem size onların arazisini vereceğim, hem de cennete gidersin. Bu iki sözcük kandırdı. Yani o 1915 olayı bu memleketin bir facia, bir soykırıma kadar gitti. Yani insanlar, hem Müslümanlar, Kürtler çok öldü, hem Ermeniler öldü. Her iki taraftan da. Van'da 35 bin insan ölmüş. Sizce Kürtler özür gerekiyor var mı? Gerekiyor. Kürtler özür dilemesi gerekir. Oyuna geldiler. Oyuna gelen insan özür dilemesi gerekir. Siz? Ben de özür diliyorum. Ben de özür diliyorum. Yani ben Ermeni kanı taşıyorum. Yani kanımız kan. Bunu utanacak hiç değil. Hatta ben kendim gurur duyuyorum. Yani Ermeniler kötü insanlar değildi. Biz yeniden farkına vardık. Biz eskiden Kürtler böyle düşünüyordu ki en iyi Müslüman. Bizi vuruyor bak. 20 yaşındaki oğlu gitti, öldü. Diğer kızı dağa çıktı. Torunu dağa çıktı. Yani bir felaket başımıza gelen. PKK. Yani savaş. 30 yıl, 100 yılda savaş. Türk bize hiç dost değil. Bir gün Ermenilerin başına ne getirmişse bizim başımıza da getirecek. Yani hiç bize dost değil. Türk. Hristiyan daha dost. Bizim için. Bizim için din değil, insan.
Yani önemli olan din değil. Yani önemli olan Müslüman, Hristiyan değil, insan. Yani insan iyi olması lazım. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun. Önemli olan insan olsun. Bizim isteğimiz o. Yani din o kadar ön planda olmasın artık. İnsanlar olsun. Van was ooit de meest Armeense stad van het Ottomaanse Rijk. Voor 1915 was bijna de helft van de bevolking hier Armeens. Maar nu lijkt alles wat Armeens was in deze stad van de aardbodem verdwenen. En toch gaat hier het gerucht dat ergens boven op de berg nog één stokoude Armeniër woont die het bloedbad van 1915 kan navertellen. Merhaba. Yol kapalı. Yol kapalı. Açılır. Açılır şimdi açılır. Ne kadar metre kar? 4 metre. Atlasar mısın? Abi şurada bir şey olur ya hastamız var. 15 dakika. Ha. Abi tamam sen haklısın. Ben sana hak veriyorum. Hastalar var arabada. Bir geçit Tamam ver. abi tamam. Bir alalım. Böyle bekliyorum. Sabırlı olun 5 dakika. Hasta Boyalar buna var da. Hasta mı var? Hasta var arabada da. Hasta var. İş için saati bekliyor. Allah. Bitti yallah. Hadi bitti. Hadi bana. Biz bir Ermenili adam arıyoruz. Ha bak bir tane var bizde. Çok yaşlı. Bir çok tane var yaşlı. bizde. Bak. Onun babası. Yok. Çok yaşlı. 100 yaşında. 100 yaşında. Onun babasıydı. Sen bir kere geldin. Adı ne? Hadi gel hu. Gel o. Gel onun babası. Gel onun babası. İşte onun babası. Kaç yaş? 125. 105. Öyle mi? Mustafa. 120. El. 120 yaşında. Müslüman değil. Doğru mu? Yok Müslüman değil. Müslüman değil. Hristiyan. Müslüman. Hristiyan. Müslüman değil. We zijn gestrand in Bachisserai. Het is nog zover naar de laatste Armeniër dat we hier maar even moeten overnachten. Het is geen hotel, maar het is een schoolgebouw. Hoca. Siz burada öğretmen. Evet öğretmen. Bu okulda öğretmen. Ha, tamam. Buyurun. Dinliyoruz. Bak. Hey abi. Hulk gelmiş. Öptü beni. Memnun oldun. Sadece bizde değil, sadece Türkiye'de değil. Başka yerde de o biraz başkadır. Resmi tarih biraz başkadır. Ama vicdanlardaki tarih Ermeniler bizim dostumuzdu. Bizim bu yörede beraber kardeş yaşadığımız insanlardı. Yani şimdi burada Ermenilerin Kürtlerle, Türklerle iyi ilişkiler içinde olduğunu, beraber uzun bir tarih çalıştıklarını anlatmıyoruz. Yani anlatmıyoruz onu. Sadece çatışmayı anlatıyoruz. Sadece kötü şeyleri anlatıyoruz. Ermeniler burayı da almak istiyordu. Ruslar da yardıma gelmişti. Burayı aldılar. Yani ta şeye kadar, Siirt'e kadar. Aldılar.
ihtilal olunca Ruslar geri döndü. Bu sefer bizimkiler de Ermenileri geri kovdular. Ve tamamı gitti. Yani o belirlenen coğrafyada o coğrafyanın temizlenmesi gerekiyordu. Yani ben anlatırsam, derste anlatırsam beni görevden alırlar. Yani o olmaz. Müfredat var. Yani program var. Bu programın dışına çıkamam. Bana şu konuları anlatacaksın, bitti. O benim kişisel yorumumu, kişisel düşüncemi ben anlatamam. Ama sizin için nasıl? Ya benim için yani burada dediğim gibi yani isterdim ki yine beraber olsunlar. Bu böyle bir savaş yaşanmamış olsun. Yine beraber olsunlar ve şu andaki su arkları, şu andaki tarlalar, şu andaki duvarlar, mesela setler yapmışlar. Dağın yamacına taraçalar yapmışlar, tarla yapmışlar. Tamamı Ermenilerin eseridir. Yani ağaç dikmişler, ceviz yetiştirmişler. Bunlar onların eserleridir. İsterdim ki burada olsunlar, daha da iyi olsun, daha da güzel olsun. Ama maalesef ki gitmişler. Yani ve bunu anlatamayız biz. Yani sadece çocuklarımıza anlatıyoruz. Yakın çevremize anlatıyoruz. Çocuklar bize hikayeler soruyorlar. Niye devlet bu kadar dikkatli bu tarih hakkında? Şimdi yani devlet mesela Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyayı elinde tutmak için büyük bedeller ödemiş. İnsanlarını vermiş, kan akmış bu topraklara. Bu saatten sonra şimdi bazı şeyleri olduğu gibi anlatmak yeni problemler ortaya çıkarır. Yani mesela Ermenilerin burada tapulu arazileri var derse o zaman problem olur. Yani o olmaz. Neden problem? Ya Ermeniler buraya geri gelir. Mesela Van'ın ismi Ermenicedir. Van ova demektir. Mesela Tetvan diyorlar. Tetvan ilçesi var. Tetvan el kadar ova demektir. Tet el demektir. Bir kez Ermenicedir yani. İsmi de Ermenicedir. Yani Ermeniler gelirse burayı yine geri alırlar. Yani o olmaz. O yüzden Ermeniler kötüdür. Biz iyiyiz. Onlar gitmiş, biz kalmışız. Yani bu. O bir tane Ermeni var. 85-90 yaşlarında falandır. Yani bir asır, bir yüzyıl susmuş, konuşmamış. Şimdi de konuşmuyor. Konuşmak istemiyor. Kim? O Gelho. Gelho tabii ki. Merhaba. 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 Gelho biliyor musunuz? Gelho. Ermeniler. Gelhu. Ermeniler. Vardır burada. Anda yüzden fazla. 100 yıl. Çok yaşlı. Açık diyeceğim. Merhaba. Nasılsınız? Is er waarom? Hier. Resten van de oude kerk. Zijn er nog? Gelho arıyoruz. Gelho. Yukarıda. Çok yüksek? 10 dakika. 10 dakika. Son Ermeni'den herhalde biri. Jongens. Merhaba. Merhaba. Gelho Bey. Gelho Bey. Bram. Memnun oldum. Bizim abime Bram. Ben de memnun oldum. Herhalde bu bir defa Türkiye haberde. Tamam hazırım.
Thank you for watching. If you like this, please check here for the next episode or for other recommended series. And don't forget to subscribe if you want updates on upcoming new travel series.